200 dolar değerinde Goldman çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Açıklamadan linke tıklayıp gidebilirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere iki parçada, birisi White Paper, diğeri Discord, Farm Wars'u anlatacağım. Öncelikle şunu direkt söyleyeyim. Arkadaşlar ben daha önce herhangi bir Vaxan'da, hatta herhangi bir yerde bu kadar iyi yönetilen bir Discord daha görmedim. Eğlencesi olsun, verilen bütün rollere ne şekilde verdikleri olsun, botlardan korunmaları, bütün gün Discord'da muhabbet etmeleri, bütün yöneticilerinin herhangi bir şekilde böyle boş adam alınmamış olması, Discord'daki nitro sayısı, Discord'daki üye sayısı. Daha bu proje Atomic App'tan whitelist almadı arkadaşlar. Ama bu proje hayvan gibi marketing yapıyor. Ve insanlar şu an whitelist varmış gibi güveniyorlar. Ben de açıkçası o şekilde güveniyorum. Arkadaşlar şimdi size neyden bahsettiğimi göstereyim. Burada Farm Wars, burada da Long Hours var. Long Hours zamanında whitelist almış, sonrasında tekrardan whitelist'i geri alındı ve tekrardan da almak için şu an uğraşıyorlar. Benim yine sevdiğim bir proje. Farm Wars da benim izleyip bakıp sevdiğim bir proje. Ve arkadaşlar burada zamanda whitelist almış ve whitelist'e gitmiş bir projenin marketing yapmadılar tabii ki ekstra olarak, ama burada 7000 dolarlık bir market volümü var totalde ve 12. ayda açılmış. Burada da yine 12. ayda açılmış ve şu market volümüne bakın. Burada şunu da söylemek gerekiyor. Bazı projelerde şey çok olur. Direkt whitelist'i satarlar. Herkes birbirinden whitelist kapışır, bir şeyler olur falan. Böyle bir şey dönmedi. Bu insanlar gerçekten adım adım, adım adım, adım adım kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir sistem kurdular. Tamamen insanlar kişisel tercihleriyle marketten alan aldı, satan sattı mevzusu devam ettiler. Yani bu tarafta arkadaşlar, eğer bu proje yapabilirse, böyle devam ederse belki de gelecekteki Farmers World olabilir. Gelecekteki Goldman olabilir. Şu an Crypto Farms'ın patladığı gibi patlayabilir. Ama bunun önünde de çok büyük bir engel var. Neden böyle düşündüğüme de gelin bakalım. Evet arkadaşlar, geldik asıl problemin başladığı yere. Bu kadar büyütüyorum ama problem olur mu olmaz mı? Sonuçta ilgi çok fazla olduğu için belki de tutar. Ama dikkat ettiyseniz Vox'ta, hatta her yerde, bu dünyanın her yerinde en basit şeyler en çok ilgi gören şeylerdir. Hani televizyonda izlersiniz, lan bunun neyi komik dersiniz ya. Ama çok basit arkadaşlar. En aptalın bile anlayabileceği bir şey yaparsanız hitap ettiğiniz kitle çok genişler. Buna genel kitle denir. Dolayısıyla da yatırım yapacak ya da ona ilgi duyacak vesaire insan sayısı oran fazlalığından otomatikman kazanırsın. Burada da Farmwars'un yaptığı ufak bir sıkıntı var. White paper'ları çok uzun, detaylı, şeffaf, güzel, okey, ama ya kardeşim hepsini niye bir anda veriyorsun? Bir adım adım gitseydik. Birazcık sanırım hype'tan ötürü, çünkü projeyi okuduğunda cidden hype'lanıyorsun. Ben çok özet geçeceğim size. Çok detaylara girmemeye çalışacağım. Mantığını anlamanızı istiyorum sadece. Gerisi önemsiz. Tabii ki yine white paper araştırmak istiyorsanız siz araştırın. Hatta yatırım tavsiyesi değildir, şimdiden söyleyeyim. Gidin bakın. Şimdi oyunda 3 tane çağ var burada gördüğünüz. Farm Age, normal klasik köylü farm atıyorsun. Bir şeyler kazıyorsun, bir şeyler ekiyorsun, biçiyorsun, o. War Age'de işin içine zindanlar ve birbirine saldırmak mantığı geçiyor. Çok detaya girmeyeceğim ama basitçe daha fazla kaynak elde ediyorsun diyebilirsin. Space Age'de de uzaya çıkıyoruz. Oradaki bölgelere yerleşen, ilk giden ve oradaki yaratıkları temizleyip o bölgeyi artık bu bölge benim diyen kişi özel bir NFT'ye sahip oluyor ve bu NFT'ye sahip olduktan sonra oraya gelen, o space'e gelen herkesten %5'lik vergi alıyor. Şimdi bunu neden güzel? Sen 100 dolar yatırım yapacaksın. Tamam kardeşim, gel farm'a işte başla, farmını at. İster tekrar yatırım yaparsın, gitgide büyümeye çalışırsın. Oyuna güvenirsin. İster çekebildiğin parayı çeker takılırsın. War Age'e geçmek istiyorsun. 300-500 dolar yatırım yap mesela. Git savaşmaya çalış. Bir şeyler kazanmaya çalış. Ekstra getiri almaya çalış. Bir de balinasın. Hayvan gibi param var. Sana da var kardeşim. Gel buyur. Space Age'e git. Bölgeyi al. Otur bölgeye. Ondan sonra proje ne kadar iyi yönetilirse her geçen günde her senin bölgene gelen insandan sen fee alacaksın. Tertemiz bir olay. Hoşuna gitmedi mi? Elindeki NFT'yi satabiliyorsan satarsın. Oradaki detayı bilmiyorum satılabiliyor mu diye, ama muhtemelen satılıyordur. Ve oyun tutarsa çok değerli olacak. Şimdi geldik oyunun oynanışına. Oyunda 6 tane coin var. Buraları çok detaylı girmeyeceğim. Üçünü anlattım zaten. Oyunda PvP, PvP var. PvP kısmında geçiyorum. PvE farm yaptığımız kısım. Buraya geldim.
Land. Land'in yoksa oynayamıyorsun kardeşim. 3 tane land alabiliyorsun. 3 tane land'ini aynı anda koyabiliyorsun. Bu da sana total bir bölge veriyor. Bu bölgede şuradan hesaplanıyor. Araya dediğimiz şeyi bir kare gibi düşünün. O kareye o boyutta inşa etmek gibi düşünün. 1 metrekare 2 metrekare diyebilirsiniz. Şimdi mesela benim bir epic bir tane de rare'ım olsun. 10 bölgem var mesela örneğin. Bu arada bu landlerden 3 tane alabiliyorsun. İleride gelen bir NFT ile expansion NFT'si yani büyüme NFT'si diyebilirsiniz. 3 taneye kadar daha ekstra ekleyebileceksiniz. Yani 500 kişinin bu oyunu oynadığı senaryoda zaten otomatikman başlangıçta 1500 land, ondan sonra da 3000 land gibi bir sayı çıkıyor karşımıza. Land sayısının çok çıkması pazarda satış olarak sizi korkutmasın. Gelecekte değerleneceğini düşünüyorum. Worker her işi yapan kişi. Direkt tak 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 ne yapacaksan yapıyor. Savaşa da bu gidiyor. İşte odun keseceksin bu kesiyor. Taş kazacaksın bu kazıyor. Hepsini bu yapıyor. Building'ler var, binalar. Binaları basitçe Age of mantığında anlatacağım. Ana binanız oyuna başladığınızdan gelen bina, landiniz varsa tak diye geliyor. Su binasını basitçe hayatta kalmak için hemen hemen herkesin alacağı bir bina olarak düşünebiliriz. Bir bölge kaplıyor. İnsanların günlük su harcama durumu var. Bölgelerin mesela atıyorum sebze ekip biçiyorsun. Onlara da günlük su harcıyorsun gibi bir mantık var. Geçtim ev. Age of'ta hani ev kurarsın ya böyle 10 tane kurarsın sana ekstra popülasyon verir. Asker basabilirsin daha fazla. Aynı mantık daha fazla işçi çalıştırmanı, daha fazla asker basmanı sağlıyor. Bir bölge kaplıyor. Burası balık tutma yeri. Çok basit balık tutuyorsun. Et işte. Bir bölge kaplıyor. Burası ahır. Ahırda şöyle bir mantık var. Ahırda örneğin ineğiniz var diyelim. Siz bu ineği çiftleştirebiliyorsunuz. Çiftleştirdiğiniz ürünü isterseniz et olarak değerlendirebiliyorsunuz. İsterseniz pazarda başka çiftleştirme yapmak isteyen kişilere inek satabiliyorsunuz. İki bölge kaplıyor. Gold mine bildiğin her yerde bütün oyunlarda olan altın kazdığın yer. Oyundaki en önemli NFT'lerden biri olacağını düşünüyorum. Forest. Bunun da nedenini anlatacağım. Ağaçlar bir bölge kaplıyor. Ağaç kesiyorsun. Iron Mine işte burası savaşa girdiğimiz kısım. İkinci çağda sanırım çıkıyor Iron ama %100 emin değilim. Birinci çağda da olabilir. Geçtim. Buraya geldiğimizde de birçok şeyi bakın buradan kendimiz yapabiliyoruz. Yani sen kendin house dikebiliyorsun. Her şeyin NFT'sini almak zorunda değilsin. Oyunun kendi içinde döndürdüğü bir ekonomi sistemi var zaten. Ve burada da gözümüze ne çarpıyor arkadaşlar? Repair Day Cost. Yani günlük olarak ya da tamir etmek için yine günlük olarak dolayısıyla vermemiz gereken altın miktarı. Yani her şeye altın vereceğiz. Ve günlük olarak sürekli vereceğiz. Sürekli altın yakacağız. O yüzden de altın NFT'lerinin değerli olacağını düşünüyorum. Barak kısmı savaşmak için gerekiyor. Asker basıyorsun. Worker'larını askere dönüştürüyorsun. Çok basit bir mantıkta. Yine Age of. Spaceship Launcher falan filan çok ileriki mevzular. Ama basitçe oraya çıkabilmen için gerekli olan NASA'yı kuruyorsun gibi düşün. 4 bölge kaplıyor. Bu da 2 bölge kaplıyor. Bunların Common, Rare, Epic, Legendary, Mythic kısmı var. Spaceship olayını eğer çok kolay yapmazlarsa ben Common'larının hiç değerli olacağını düşünmüyorum. Hem 4 bölge vereceksin hem de Common'la gideceksin falan. Muhtemelen zulüm olur gibi duruyor. Tabii ki onu adamlar bilecek. Biz şu an bilemeyiz. Şu an sadece bir tane animal'ımız var. Burada detayını anlatıyor. İşte günlük olarak su veriyorsun ve bu da sana günlük olarak et veriyor. Tool'lar var. Tool'larımız ne işte? Örnek ne var? Balık tutacaksın. Fishing rod lazım. Neyle tutacaksın olta olmadan? Çok basit. Ve bunların her birinin repair'i gördüğünüz gibi yine gold. Army askerler geçtim. Booster kısmı önemli. Bu bir NFT olarak olacak sanırım. Mesela traktörün varsa sen normal tarla ekip biçmekten %1'den %7'ye kadar rarity'sine göre ekstra value alacaksın. Bu da sürekli bir pasif gelir artışı sağlayacak. Blueprint'ler basitçe bir şeyleri üretebilmen için onun nasıl yapıldığının tarifine ihtiyacın olur. Tarifler. Geçtim. Burası önemli. Farm Dividend dediğimiz şeyi tutan kişiler bunun şu an ne olduğunu detaylı bir şekilde bilmiyorum. Daha paylaşmamış bile olabilirler. Bütün ikinci satışlardan yani ikinci satış nedir? Adamlar çıkartır NFT'lerini. Kardeşim NFT'ler bunlar der. Herkes alır. O satışa ilk satış, ön satış vesaire onların hepsi ilk satıştır. Oradan sonra alan kişinin markete koyup sattığında ödediği bir fee miktarı vardır. Bunu şuradan görebiliriz. %6. Bu %6'nın diyor ben %3'ünü yani şuradaki yazan yazının 20 bin doların %3'ünü farm dividend'lar arasında dağıtacağım. Mevzusu bu. Lisans kısmına geçtik. Land lisansı işte land alabilmeni falan sanırım sağlıyor. Aynen ekstra land alma mevzusu. İşte 3 landin vardı. Lisans aldın. Dördüncüyü açabilirsin kardeşim. Senin lisansın var. Booster lisans sen lisans işte sen boost takabilirsin. Sanırım yine ekstra boost takmak için falan. Tool lisans da muhtemelen aynıdır. Çok detaya gitmiyorum.
Tokenların hepsi işte Algore'da listeleneceğinden bahsediyor. Crafting mantığı olacağından bahsediyor. Tokenomic kısmına geldik. Asıl mevzu burada. Şimdi basit mantıkla bakarsak çok fazla token var gibi gözüküyor ama çok fazla yok. Benim düşüncem bir tayfa olacak. Bu tayfa daha çok Iron, Fuel ve Gold tarafına yönelecek. Yani daha fakir, daha farmer, daha farm'a işte takılan insanlardan odun, food ve water alacak. Neden? Çünkü bunlar çok ucuz olacak. Çünkü bunları üreten kişi sayısı çok fazla olacak. Oyuna 100 dolarla giren insanlar, 200 dolarla giren insanlar kendi ekonomilerini döndürmek için mecburen bu üçlünün döngüsünü kurmak zorunda. Yani bir tane forest yapacak adam, bir tane işte ya balık tutma yeri yapacak ya işte ahır yapacak vesaire. Bir tane de su çekeceği yer yapacak en kötü ihtimalle. Dolayısıyla kendi ekonomisini içinde döndürürken işte altın tarafına nasıl yönelir orasını bilmiyorum. Bir tane de altın NFT'si alabilir ya da yapılıyorsa, kuruluyorsa kurar. Altın üzerinden de kastığı altını satar gibi bir mantık duruyor önümde. Diğer taraftan da işte savaşmak isteyen ya da uzay çağına çıkmak isteyen insanlar da arayalarının çok büyük bir kısmını gidecekler bunlara harcayacaklar. Dolayısıyla woodlar falan ucuz olduğu için işte biner, 2000'er, 10.000'er taneyi her gün çekecekler. Böylelikle ekonomi döngüsü sağlanacak. Son olarak da multi-chain'e bakalım. Burada da zaten şu anda bir mevzu yok. Şu an için oyun böyle. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar bir girin Discord'una bakın derim. Daha oyun çıkmadı. Satışları daha açıklanmadı. Daha whitelistleri bile yeni yeni ortaya çıkıyor. Çekilişlerine katılıp vesaire ekstra bir şeyler de elde edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım anlatabilmişimdir. Umarım açıklayıcı olmuştur. Kendinize çok dikkat edin. Discord'uma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de oradan bir alttan bir subscribe, like, yorum bir şeyler patlatırsanız güzel olur. Bay bay.